Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Asus'un yeni Strix ailesinden oyuncu kulaklığı olan Strix Pro'ya yakından bakacağız. Emre, istersen Strix'le başlayalım. Strix nedir ne değildir? Çünkü evet, Asus'un yeni bir alt markası. Yeni bir marka sundu bizlere. Republic of Gamers gibi Strix çıkacak. Strix ailesi oyuncu ekipmanları genelde. Ne olacak işte kulaklık inceleme örneğimiz. Kulaklığın yanı sıra klavyesi olacak, faresi olacak. Bir de ekran kartı. Şu an zaten ilk ekran örneği yanımızda bizle beraber. Gösterebiliriz GTX 780. Bunu da inceleyeceğiz yakında. Ama şimdi Strix Pro ile devam edelim istersen. Evet. Bu bir teaser oldu. Bugünkü konuğumuz spoiler vermeyelim. Kulaklığımız olsun. Strix ismi eski Yunanca'da baykuş demek. Zaten kulaklığın tasarımında göreceksiniz. Baykuşa benziyor. Evet. Teknik detaylardan başlayayım ben. Ürünün en çok dikkat çeken özelliği zaten efsane. Daha ilk duyuruğunda böyle kullanıcılardan merak uyandıran özelliği 60 mm sürücüsü. Evet, çok büyük beklentiler yarattı herkeste. Zaten ofisimize gelmeden kulaklık efsanesi geldi. Evet. Öyle diyelim, çok merakla bekledik biz de. 60 mm sürücü zaten ses kalitesine çok büyük önem fark ediyor. Kesinlikle. Çok teknik detaylara girmeyeceğim. Ekranda da görebiliriz zaten izleyiciler. 320 gram ağırlığı var. Ortalama diyebiliriz. Ne çok ağır ne çok hafif. Rahatsız etmiyor diyebiliriz kullanım esnasında. Aynen, rahatsız etmiyor. Orijinal ses çıkışı 3.5 milim jack. Evet. Kutusundan da USB dönüştürücü çıkıyor zaten. İsterseniz USB, isterseniz analog olarak kullanabiliyorsunuz. Bu kablonun boyu 1.2 metre kendi kablosunun boyu. Kutusundan çıkan aparatın da 1.5 metre, toplamda 2.7 metreye ulaşılabiliyor. Bunun dışında bağlanma seçenekleri bilgisayar tabii ki. PlayStation 4'e bağlanabiliyor. Bir de Mac'e bağlanabiliyor. Ayrıca telefonlara da, tabletlere de bağlanabiliyor. Çevirici aparat var bildiğim kadarıyla. Kutu içinden çevirici aparat çıkıyor. Zaten demişken başlayalım, kutu içeriğine devasa bir kutusu var. Evet. Çok da şık duruyor, güzel. Üründe saydam kısmından görebiliyorsunuz. İçinden kabloların olduğu bir kutu daha çıkıyor. Bu kutu da metal görünümü çok güzel olmuş. Asus detaylara iyi çalışmış. 2 adet telefonlara dönüştürücü aparat. Yakın çekim görebiliriz zaten izleyiciler. Telefon, PlayStation 4, Xbox bağlantısı. Aynen. Xbox olmuyor bu arada, yanlış yapma. PlayStation 4 sadece. PlayStation 4'ün kontrolcüsüne bağlanabiliyor. Mikrofonu takılabilir, çıkarılır yapıda. Bir de tabii ki hem ses kontrolü sağlayan hem de USB'ye çevirici özel bir USB aparatı var. Buna yakından değineceğiz zaten. Şık bir kumanda diyebiliriz. Evet, aynen, çok şık. Tasarımdan devam etmek gerekirse ilk bakışta adından da belli olduğu gibi baykuş teması kullanılmış. Biraz da benziyor. Transformers. Aslına bakarsan bizde ilk o hissi uyandırdı. Hani evet, Transformers'a benziyor daha çok. Yani hatta hangi karaktere benziyor diye de konuştuk bunu. Evet. Onu da tam netleştiremedik. Aynen. Biraz Optimus Prime diyebiliriz sanki. Optimus Prime olmasa biraz daha var bence. Aynen. Ergonomi bence yani süper değil. Şöyle süper değil. Bunda değil, hani kulaklıklarda olur. Bir metal aparat olur, evet, kafalık ayarı olur. Bu onda Strix Pro'da bulunmuyor. Bunu şuradaki aparatla halletmişler. Bu oynayabiliyor. Ama sabit durmuyor. İşte işin garip yanı o. Kullanım sırasında birazcık oynuyor diyebiliriz aslında. Oynuyor, yani evet, çok tam sabit kafanızda durmuyor. süper oturmuyor. Evet, biraz daha doğrusu diyelim, küçük kafalarda durmuyor. Benim mesela çok süper oturmadı kafama. Onun dışında şu pedlerin oynaması güzel. Evet. Açılı olmaları çok iyi. Boynunuzdan taşırken, tutarken ya da masaya koyduğunuzda kulaklıkları çünkü koyamıyorsun. Düzgün bir şekli olmuyor. Bu şekilde tutabiliyorsun. Gövdenin çizilmesini engelliyor. Aslında süngerlerin üzerinde durması biraz problem olabilir ama gerçi onu da düşünmüşlerdir muhakkak. Muhtemelen sağlam süngerler vardır. Muhakkak düşünülmüştür o da. Şimdi ben biraz yapısından bahsetmek istiyorum. Özellikle dokusu ilginç. Hani malzeme kalitesi olarak ne iyi ne kötü. Hani ne iyi ne kötü derken bu yanlış anlaşılmasın. Malzeme kalitesi iyi ancak hissettiğiniz doku biraz farklı. Yani satin bir dokusu var. O bakımdan biraz farklı diğer kulaklıklara. İlginç geliyor. İlginç, sanki evet, yani tam tanımlayamıyoruz aslında bakarsanız. Astarı atılmış da boyanmamış gibi duruyor. Evet. Böyle zımpara gibi bir dokusu var. O çok ilginç geliyor. Alışma süreci gerektirebilir evet, yani. Rahatsızlık
Yaratmıyor kesinlikle. Çizilmeye karşı da güvenli diyebiliriz aslına bakarsanız. Evet, o bakımdan güzel çünkü. Belki de bu düşünülmüştür. Çünkü oyuncular, yani daha doğrusu kullanıcılar diyelim, oyuncular diye şimdi suç atmayalım oyunculara. Dikkat etmediğimiz zamanlar oluyor muhakkak. Masanın üstüne bu şekilde de koyabiliriz kulaklığı. Asus bunu düşünmüş muhtemelen. Bu şekilde koyduğumuzda da kulaklığın üstünde istemediğimiz çizikler oluşmasını engelliyor bu sayede. Doku o bakımdan biraz farklı ama başarılı. Evet, zaten kafanızda duracak, sürekli elinizi de atmıyorsunuz. Tabii ki. Bu dediğimiz hareketli kısım süngerlerden yapılmış, kalın. Oldukça rahat, hissettirmiyorsunuz kulakta. Asıl ama ilginç yanı, hem sürücü büyük, hem sürücünün kenarındaki süngerler büyük. En uzun noktasında 13 milim alan sunuyor. Kulağınız büyük de olsa, küçük de olsa kesinlikle sarıyor. Bu da çok büyük rahatlık sağlıyor. Evet, kesinlikle. Mesela Vulkan incelemiştik bundan 2-3 yıl önce. Vulkan'ın sürücüleri 40 milim, süngerleri ufaktı. İşte Vulkan'la 2-3 saat oynadıktan sonra kulaklarınızın kenarını sıkıştırdığı için sürekli bir ağrı hissi oluşuyordu. Ağrı oluyordu, evet. Çıkardığınızda yani oynarken hissetmiyorsunuz belki de. Çıkardığınızda hissediyorsunuz. O bakımdan güzel. Oyuncu kulaklığı doğal olarak mikrofon da yer alıyor. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Bu mikrofon çıkarılabilir yapıda. Kullanacağın zaman ya da sadece müzik dinleyeceğim dersen çıkarabiliyorsun. Tabii direkt ağzına yaklaştıracağın şekli sen verebiliyorsun. Oyun hamuru gibi diyelim daha doğrusu. Evet, belirli bir şekli var aslında ama o şekli çok kolay değiştirebiliyorsun. Zarar görmesini mi engelliyor bu yapı tabii ki? Sonuçta kırılabilir. Evet, kırılabiliyor. Ben sert mikrofonu zamanında bir oyuncu kulaklığında kırmıştım zaten. Yaşamıştık. Ses kaydı çok temiz. Hem önde mikrofonu var hem arkada gürültüyü önleyen mikrofonu var. Takım arkadaşlarınızla iletişiminiz çok güzel oluyor. Bu şeyi de engeller. Hani etrafınızda tıkır tıkır mekanik klavye seslerini de yok eder. Aynen, mekanik klavye yok ediyor. Mekanik klavye demişken USB aparatına da geçelim. Emre, USB aparatı inanılmaz kullanışlı. Ürünün kalitesini bence artıran en büyük detaylardan biri. Üzerinde direkt dikkat edersin metal bir ses açma kısmı, çok şık duruyor potu gerçekten. Var. Hem metal ağırlığı var, kalitesi, hem çok büyük olduğu için hızlıca ayar yapılabiliyor ki bence dijital olmamalı ses ayarı. Tuşla artı eksi değil de analog olması lazım. Hem çok hızlı ayar yapıyor biliyorsunuz. Hem istediğiniz ayarı hemen bulabiliyorsunuz. O bakımdan güzel. Gürültü önleme dedik, onu söyleyelim. Üzerinde bunun da bir mikrofonu var. Altında da bir düğme var, çok ufak. Bunu fark edeceklerdir kullanıcılar. Evet, üzerinde ENC yazıyor. Bu ANC ile karıştırılmasın. Vulkan ANC'ydi. Active Noise Cancelling. Bu ENC Environment Noise Cancelling. Bunu açtığınızda, altından aktif ettiğinizde odanızdaki gürültüleri %90 oranında engelliyor. Bu ciddi bir rakam, yani %90 neredeyse hepsini ortadan kaldırıyor diyebiliriz. Sen dedin ya az önce, mekanik klavye, takır tukur sesleri, fare tıklaması, işte atıyorum kasa yanındadır, kasanın fanı. Bunları büyük oranda engelliyor. Takım arkadaşlarınızla çok daha mesela temiz bir iletişim kuruyorsunuz. Zaten kulaklıklar da sünger tam kapıyor kulağınızı. O da ortam gürültüsünü size aktarmıyor. %90 oranında engelliyor. Zaten bunun testini de yaptık. Dışarıya da ses vermiyor ayrıca, almadığı gibi. Son ses dinliyorsun. Müzik dinliyorsun mesela. Aynen, yanındakine duyulmuyor kesinlikle. Fısıltı gibi geliyor o ses. Fark etmiyor diyebiliriz. Yani melodisini belki duyabilir, böyle hatta bir şarkıyı kendi kendine söylemeye de başlayabilir ama rahatsızlık vermiyor katiyen. Mesela bunu ne yaparsın? Yolculukta, otobüste takarsın. Son ses gümbür gümbür dinlersin. Kullanılabilir, evet. Ama yanındakine işte rahatsızlık vermezsin. O bakımdan güzel. Bu USB aparatına dönelim tekrar. Ucu kendi kulaklığı taktıktan sonra bilgisayarına istersen yine USB'den takıyorsun. İstersen analogdan takıyorsun. Bunun farkı, örneğin bilgisayarındaki ses kartı kalitelidir, üst seviyedir. Onboard ses yongasını kullanmıyorsundur. Ben ses kartımın işlemcisini kullanacağım. Dolayısıyla onu dersen analog takacaksın. Eğer dersin ki onboard kullanıyorum, işte ses kartım çok kaliteli değil. O zaman USB'den takınca hem dijital ses alıyorsun, temiz alıyorsun. Hem de ses işlemesini USB'nin içindeki kontrolcüye bırakıyorsun. Senin onboard'undan daha kaliteli bir ses elde ediyorsun. Muhakkak daha sağlıklı olacaktır. Aynen. Kablo demişken, kablo yapısı da oldukça sağlam. Hı hı. Asus bütün kontrolcü olsun, kulaklık olsun kabloları sleeve kaplamış. Bu biraz gene oyunculara döneceğiz ama hani hor kullanan kullanıcıların ürünlerine zarar vermesini minimuma indiriyor ve daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Tabii ki bu
zor şartlar altında muazzam bir ömür sağlar. Evet, süngerler de zaten kalın. Yani zaman içinde ezilme sorunu da olacaktır muhtemelen. Muhakkak Bu çok olacaktır. çok uzun bir aralıktadır. Bu kablo dedin, bu hatta USB'nin kablosu inanılmaz kalın. Sanki Hitman'de adamları vurdun kabloları gibi. Evet, biraz andırıyor. Gereksiz kalın olmuş hatta kalite anlamında. Kutu içinden çıkan ufak dönüştürücüler de var. Bunlar telefon, tablet gibi taşınabilir cihazlarda kullanmak için. Üzerleri 3 kutuplu. Mikrofonu da kullanabiliyorsunuz. Onu söyleyelim. Mesela telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Güzel bir detay bu gerçekten. Evet. Hani oyun için alınan bir kulaklığın iPhone üzerinden telefon görüşmesini sağlaması hoş bir detay. Evet. İstersen en çok merak edilen konuya gelelim. Performans. Performansına. Şimdi bir 60 mm'yi duyduğumuzda dediğim gibi kulaklıktan önce efsanesi geldi. Biz bundan önce 53 mm'lik HyperX Cloud'u incelemiştik. Dediğim gibi ne kadar sürücü büyük olursa hem baslar hem sesin kalitesi, şiddeti, Çok düşük daha ses temiz, güzel oluyor. 60 mm duyunca biz de zaten elimiz ayağımız titredi. Bir heyecan yarattı bizde. Yalnız ilginç bir şey, ürün çok üst seviye değil. Yani giriş orta ayarında Asus'un bu seviyede bile 60 mm'yi kullanması büyük cesaret. Kesinlikle. Öncelikle diyelim, spoiler olsun, 60 mm'nin performansını alamadık. Şöyle alamadık. İnanılmaz baslar bekliyorduk. Özellikle gümbür gümbür bekliyorduk ki zaten 50 mm'de alabiliyorsun bu gümbür gümbür Evet, basları. 60'ta daha iyi olması. Maalesef 60'ta süper bas alamadık. Bunu çok bas seven kullanıcılar içinden söyleyelim. Çok büyük beklentiler olmasın. Bas güzel ama yani kafanızı inleten bir sallayan bir bas yok. Evet. Oyun performansı çok doğal olarak oldukça güzel. Çevresel değil, onu söyleyelim. Stereo. Çevresel değil dedik ama bir ihtimal bunun çevresel versiyonu da gelecek. Biraz aslında bu ilk giriş ürünü gibi görünüyor. Ben hissettim nabız, yani onu nabız birazcık. yoklama gibi 60 mm'nin bir testini yapıyor bence Asus. Kesinlikle olabilir. Çevresel değil ama gayet güzel. Yani zaten çoğu üst seviye olmayan kulaklar çevresel olmuyor. Tabii ki. Ona yapacak bir şey yok. Oyunlarda çok etkili. Biz özellikle Battlefield'da çok denedik. Battlefield'daki o atmosferi çok güzel aktarıyor. O patlamalar, silah sesleri zaten Battlefield'da muazzam. Çok fena kaptırıyorsunuz kendinizi. Dışarının gürültüsünü de almıyor. Ben özellikle hani ikimiz birlikte oynadığımız için mikrofon performansını sevdim çünkü klavyenin sesini gerçekten duymadım. Evet. Hani farklı ortamlarda denedik, ikimiz de ayrı yerlerdeydik. Klavye sesi kesinlikle ama kesinlikle duyulmuyor. O ENC, o noise Hem cancelling. ENC hem hani ENC'yi kullanmasanız bile USB aparatı Asus hani mikrofonun üzerine çift taraf kullanması da bunun da büyük etkisi var. Hani tek olarak kulaklık ve mikrofon ikilisini kullansanız dahi sesi o minimuma indiriyor. Çevresel sesi duyamıyorsunuz. Evet. Yalnız bir uyarı yapmadan geçmeyelim. Kulaklıklardan, daha doğrusu müzik sistemlerinden sayısal değerler çıkmıyor. Evet. Biz tamamen kişisel deneyimimizi aktarıyoruz. Belki ben baslar yetersiz derim. Belki ama de doyurucu gelebilir. Size çok doyurucu gelebilir. Bu nedenle bu tarz bir ürün alırken mutlaka, ya arkadaşınız da varsa, işte satan mağazada deneme imkanınız varsa mutlaka deneyip almanız çok önemli. Kesinlikle. Yani bir örnek ürün varsa mutlaka bir kulağınıza takıp birkaç şarkı müzik dinleyin. Evet. Daha iyi karar verirsiniz bu durumlarda. Aramızda müzikçi sensin. Müzik deneyimini de sen anlat. Evet, müzik deneyimi aslına bakarsan iyiydi. Çevresel ses olmasa zaten ihtiyaç yok böyle bir durumda. Ben telefonumda kullandım. Bilgisayara da bağladım tabii ki aynı zamanda. Dinlediğim müziklerde gayet iyi sonuçlar aldım. Yani tabii ki işte dediğimiz gibi sayısal değerler olması mümkün değil. Kullanım deneyimi olarak bahsettiğimizde gayet doyurucuydu ses. Yani 60 milimetreyi aslına bakarsanız müziklerde fark edebiliyorsunuz. Yani muhakkak bir fark yaratıyor yani daha düşük ürünlerle. Son seste bile çatlama olmuyor. En büyük artısı bu. Zaten benim en çok hoşuma giden oldu çünkü ben çok yüksek seslerde müzik dinlemeyi severim. Genelde kulaklıklar da dayanamaz bu durumlarda. Mutlaka bir rahatsız bir şey olur. Bu biraz keyfimi de kaçırmıyor değil hani. Ama Asus'un Strix'inde böyle bir problemle karşılaşmadım. Yalnız kulaklıkla, yani müzik için telefonla dinlerken ev içi olması lazım. Bence evet. Şunu dışarıda sizi şöyle gören bir yadırgar kesinlikle. Yani çok büyük çünkü. Film performansı da müzikle eşdeğer. Eşdeğer. Aslına bakarsanız filmlerde biraz çevresel aranmıyor değil. Evet, özellikle DTS ya da işte böyle çok kanallı sesli film izliyorsanız kaliteli.
sesin nereden geldiğini anlama adına çevresel lazım ama dediğim gibi bu da çok güzel iş görüyor. Aratmıyor. Yani müzik performansıyla eşdeğer bu bakımdan. Evet, bu da çok güzel. Şimdi fiyata gelelim diyeceğim de gelemiyorum. Fiyata maalesef gelemiyoruz. Ürün çok yeni. Şu an yani satışı başlamadı. Yeni tanıtıldı fuarlarda zaten. Bu nedenle ne fiyat ne satışa sunulacağı tarih belli şu anda. Net değil maalesef. Bu nedenle bir şey demiyoruz ama şöyle bir söylenti dönüyor yurt dışında. $100 seviyesi deniyor. Bu aslına bakarsan cesaretli bir rakam. $100 seviyesi. Böyle çıkarsa yurt dışı için, Türkiye için zaten maalesef KDV'si biraz yükselecek fiyat burada ama. İşte karıdır, getirme şeydir, taşıma maliyetleri eklenince fiyat değişecek ama $100 seviyesinde olursa gayet muazzam güzel olur. bir ürün olacak. Evet, Asus ortalığı biraz sarsabilir bu anlamda. İşte cesaret de buradan geliyor. 60 milimetre. $100 fiyat aralığında piyasaya giriş yaparsa gerçekten de rakiplerinin biraz canını sıkacağı benziyor. Öyle olabilir. Strix bu arada dediğimiz gibi genişleyecek bir aile. Evet. Şu an 4 ürün gamı var ama bu sayısı artabilir ileride. Kulaklık da artık daha yeni modeller eklenecek mutlaka. Ekran kartı kesinlikle eklenir. Ekran kartı. Klavye faresiyle de geliyor. Strix ailesi ROG'la bir yarışacak. Belki ROG'u geçemez çünkü ROG 8. yaşında. ROG biraz daha yaşlı. Yaşlı, biraz daha olgun daha doğrusu. olgun. Onu geçemez ama Strix ailesi de çok çekici olacak. Baykuş ailesi diyelim daha doğrusu. Gördüğünüz üzere. Bu videomuzda Asus'un Strix Pro kulaklığına yakından baktık. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.